Kendinizi suçlu hissediyor musunuz? Ya da dışlanmış, ötekileştirilmiş? Kiminiz bu soruya evet dese de kiminiz hayır diyecektir. Fakat farkında olsak da olmasak da hepimiz çoktan hüküm giymiş canlılarız. Ve cezamız aşağı yukarı 80-90 sene kadar sürecek. O da tabii sağlıklı bir hayat yaşarsanız. Kısaca müebbet hapis yatmaktayız. İyi de ben daha suçumun ne olduğunu bile bilmiyorum. Beni kim, hangi sebepten, nerede ömür boyu hapis edebilir ki diye soranlarınız varsa bunun cevabı biraz acı olacak. Sadece insan olduğumuz için hüküm yedik. Ve müebbet yatacağımız yarı açık cezaevimiz ise dünya gezegeni. Peki buraya bizi kim tıktı arkadaş? Ben masumum diyorsanız da videonun sonunda bu cevabı bizzat siz vereceksiniz. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Gerek kendi kanalıma yaptığım içerikler, gerek yabancı YouTube kanallarına yazdığım senaryo metinlerini hazırlarken sayısız makale ve web sitesini inceliyorum. Ama Türkçe kaynaklar ne yazık ki çok kısıtlı, bu sebepten araştırmaların çoğu İngilizce kaynaklar üzerinden yapılıyor. Peki araştırma yapmak isteyen ya da kariyeri için yabancı dil öğrenmek isteyenler bu engeli nasıl aşabilirler? İşlerine yarayacak seviyede İngilizceyi nereden kolay ve hesaplı bir şekilde öğrenebilirler? İnternet size yabancı dili 2-3 derste öğreteceğini iddia eden sayfalar ile dolu. Bunları geçin. Bu konuda size yardımcı olacak bir avuç site var. Ve bunlardan en işinize yarayacaklardan birisi de CPD üyesi Sorbil. Sorbil'de siteye özel hazırlanmış onlarca yabancı dil eğitiminden yararlanabilirsiniz. Ama daha önemlisi bu dil kurslarını tamamladığınızda uluslararası bir akreditasyon kurumu olan ve Sorbil'in de üyesi olduğu CPD'den resmi sertifikanızı alıp CV'nizde kullanabilirsiniz. Benim yabancı dilim var, kendimi farklı konularda eğitmek istiyorum derseniz de Sorbil'in size sunduğu yazılımdan kişisel gelişime kadar onlarca kurstan tek bir abonelik ile yararlanmanız mümkün. Üstelik aylık sadece 49.90 TL ya da senelik 290 TL'ye. Üyelik alırken gerçek kodunu kullananlara özelde %20 indirim mevcut, unutmayın. Günümüz global dünyasında iletişimin öneminin zirvede olduğu bir dönemde siz de kendinizi ve dilinizi Sorbil ile geliştirin. Sene 1785, İngiliz bir filozof ve toplum kuramcısı olan Jeremy Bentham, insan psikolojisi üzerine yaptığı sayısız çalışma sonucunda psikolojik zaaflarımızdan yararlanacak şekilde kurulacak olan üstün bir hapishane modeli hazırlar. Panoptikon. Bu yapının temel özelliği dairesel şekilde bir dizayn olması ve tam merkezinde tüm suçluların koğuşlarını, ortak alanlarını gözlemleyen bir kulenin bulunmasıydı. Bentham'ın bu tasarımı oluşturmasındaki en büyük sebep insan psikolojisinin kritik zaaflarından birisi olan izlenme gerginliğidir. Buna göre sürekli onu gözleyen bir varlığın ya da otoritenin olduğu ortamda insanlar hareketlerine çekidüzen verme ihtiyacı duymakta ve daha itaatkar olmaktaydılar. Bir düşünün, yaptığınız her hareket dikkatli bir şekilde izleniyor ve kayıt altına alınıyor. Ve günün birinde size karşı delil olarak kullanacağını biliyorsunuz. Hayatınız nasıl olurdu? Aslında bu dediklerim size bir yerden tanıdık gelen kavramlar değil mi? Ama daha durun, işin o kısmına gelmedik. İşte bu panoptikon yapısını günümüzdeki devletler ve onların da ötesindeki oluşumlar son derece sıkı bir şekilde hayatımıza sokmuş durumdalar. Çıkın bir sokakta yürüyün, onlarca kamera tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak kayıt altına alınacaksınız. Ben evimde ya da köyümde güvendeyim diye de düşünmeyin. Elinizde tuttuğunuz telefonda sürekli olarak nerede olduğunuzu ve kamerası ile hem sizi hem etrafınızı kayıt altına alıyor. Yok ya, ben o özelliklere izin vermedim, yapamaz diyenler bana lütfen Şirinler'in videosunu tekrar paylaştırmasınlar. Bu olay o kadar sıradan bir hale geldi ki artık sorgulamıyoruz bile. Hatta onunla yaşamaya alıştık ya da alıştırıldık. Size daha önce bir videomda hermetik felsefede ve okültizmdeki kilit bir sözden bahsetmiştim. Yukarıdaki neyse aşağıdaki de odur. Buradan yola çıkarak şu sonuca varabiliriz. İnsan yarattığı düzende her daim bir şeylerden ilham almıştır ve onu taklit etmiştir. Bu ister bilinçli olsun, ister bilinçaltı olsun sürekli kendini gösteren yazısız bir kural gibidir. Peki kendi yaşadığımız dünyada bile kendimizi hapis hale getirmemize ne gibi bir ilham ya da bilinçaltı sebep olmuş olabilir ki? Düşünün, atasözlerimizde bile bu kölelik, itaat ve kabullenme kalıpları işlenmiş durumda. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Başımıza icat çıkarma. Çok derine inme, kaybolursun. Sürüden ayrılanı kurt kapar gibi sizin toplumdan farklı bir yöne hareket etmenizi engelleyecek onlarca laf binlerce yıldır gerek kültürel olarak gerek inanç olarak size yüklenmiş durumda. Belki bunların bugüne kadar farkında bile değildiniz ama kanalı takip ettikçe olacaksınız. Çünkü gelecekte çok daha derin konulara gireceğiz. İyi de bunu bize yükleyen kim? Neden insanlık hep aynı kısır döngüde sıkışıp kalmış gibi? Neden programlanmış gibi sürekli aynı hataları yapıp kendimizi yok edip duruyoruz? Bunlar zor sorular ama belki de cevap şudur. Bizi döngüsel olarak yok eden biz değil,
başkalarıdır. Hapishane dünya teorisi aslında hem bilimin hem felsefenin hem de inancın iç içe karıştığı çok dikkat çekici bir konu. Gelin bir zaman yolculuğuna çıkıp bu olayın kökenlerine ve günümüzdeki algımız ile yorumlanmasına bakalım. Kadim Mezopotamya medeniyetlerini incelediğimizde karşımıza Enuma Eliş, Atrahasis gibi destanlar ve Sümerlilerin mitolojik inanışlarını bize anlatan tabletler çıkar. Bunları incelediğimizde ise insanın yaratılış sebebiyle ilgili bazı ilginç detayları görürüz. Genel olarak antik Mezopotamya medeniyetlerinin inançlarına göre insan daha yaratılmamışken tanrılar grubu dünyaya gelirler ve bu tanrılar topluluğunun da içerisinde bir hiyerarşik düzen vardır. Misal en üst seviye tanrılar Anunnakiler olarak adlandırılır ve göksel kral soyu olarak belirtilir. Fakat insandan önce onlara hizmet eden bir tanrı ya da tanrıcık grubundan da bahsedilir. Hatta bazı kaynaklarda bu varlıklara İgigi dendiği anlatılır. İgigiler her ne kadar Anunnakilerin hizmetkarı olsalar da yine de bu angarya işleri yapmak istemezler. İşte mitler ve destanlar burada devreye girip ortak bir noktada birleşirler. Bu tanrıların angarya işlerini yapmak için alt bir tür olarak insanın yaratılışı. Destanlara göre tanrılar kilden ve kendi nefeslerinden insanı tasarlayıp yaratmışlardır. Ama bakın burada bahsettiğimiz tanrılar evreni filan yaratan kadir mutlak yaratıcı değildir. Çünkü yeme içme gibi ihtiyaçları vardır, üreme gibi arzuları vardır ve etten kemikten varlıklardır. Bunu sakın unutmayın. Kanalda tanrı lafını ediyorsam bu canlılardan bahsettiğimi hatırlayın. İşte insanın bu kilden ve nefesten yaratılma sembolizmi daha sonra semavi dinlerin kitaplarında ve kültürlerinde geçen insan çamurdan yaratıldı, size nefesimizden üfledik hayat bulduğunuz gibi kavramlara dönüşmüştür. Ama tam bu noktada insanın kaderini çizen bir şey daha oluşur. Hizmetkar olarak üretilmiş alt tür insan kavramı. İşte bu kavramdan ve onun yansımalarından yola çıkan bazı araştırmacılar ve özellikle antik uzaylı teorisini savunanlar bu varlıkların çağlar boyunca insanların sadece belirli bir düzeyde gelişmişlik seviyesine çıkmalarına izin verdiklerini ve ne zaman insanlık bir teknolojik kırılmaya yaklaşsa bir şekilde döngüyü yeniden başa sardıklarına inanmaktalar. Bu teorilerini desteklemek için de gerek dünya çapındaki mitlerden gerekse de günümüz semavi dinlerinin kitaplarından örnekler vermektedir. Mesela Sümerlerden başlayalım. Onların inanışına göre Tanrı Enlil, ki kendisi dünyadaki Anunnakilerin lideridir, insanların çoğalıp seslerinin yükselmesinden rahatsız olur ve bir tufan göndererek onları yok eder. Burada insanın sesinin çoğalması, yükselmesi sembolizminin ne olduğunu biraz çapraz araştırma yaparak anlıyoruz. İnsanlar Enki'nin onlara öğrettiği ve tanrısal bilgi denilen tarım, maden işleme gibi görece teknolojik konularda ilerlemeye başladıkları ve tanrılaştıkları için yok edilmişlerdir. Benzer anlatım Enok yani İdris peygamberin kitabında da geçer. Düşmüş melekler tarafından eğitilen insanlar saklı bilgiyi öğrendikleri için Tanrı tarafından tufan ile helak edilirler. Hatta Tanrı insanların bu bilgiyi öğrenmek için yaratılmadığını bizzat ifade eder. Güney Amerika'nın kadim medeniyetleri olan Aztek, İnka, Maya gibi kültürlerin yaratılış efsanelerini incelediğimizde ise bir kez daha göksel tanrıların insanı yarattığı ve insanlığın onun buyruklarını yerine getirmek için kurban sunmak için yaratıldığına inanılır. İnka mitlerinde insanı tanrı Viracocha, kil ve taş kullanarak yaratmıştır. Zamanla insanlar Viracocha'ya saygısızlık etmeye, artık ona kurban sunmamaya ve itaat etmemeye başlarlar. Bunun sonucu olarak da Viracocha bir tufan göndererek o insanlığı yok edip yerine ikinci insanlığı yaratır ve onlara bizzat kendisi kontrollü bir şekilde kültürü, tarımı, astronomi ve diğer temel bilimleri öğretir. Ama bunun karşılığında kendisine mutlak itaat ister. Hikaye tanıdık geldi değil mi? Devam edelim. Hindu mitlerini incelediğimizde ise yine benzer şekilde ama tabii çok daha süslü ve dramatik bir anlatım ile İnsanlığın bir kez daha yapısında balçık, kil temelli olacak şekilde başka bazı doğal maddeler de eklenerek yaratıldığını görürüz. Yani tamamen organik gezen insan. Ama yaratılışın temel sebebi binlerce kilometre ötedeki Güney Amerika halkının temel inancı ile benzerdir. Tanrıların işlerini yapıp onlara kurban sunmak. Ama buna ek olarak günümüz Hindu inancında insanın aynı zamanda Tanrı'nın kendini tanıması ve insanın da onu tanıması için yaratıldığı düşüncesi de hakimdir. Aynı şekilde bu hassas düşünce tasavvufta da mevcuttur. Tasavvufa göre insan ruhunu tekamül ettirip insanı kamil denilen mertebeye çıkarak
kendini ve kadiri mutlak yaratıcıyı tam olarak tanımak için yaratılmıştır. Konuyu merak edenler vahdet-i vücut, enel hak gibi kavramları inceleyebilirler. Ben de ileride bu konularla ilgili videolar yapacağım. Şimdi özellikle hem Orta Doğu, hem Asya, hem de Güney Amerika'dan örnekler verdim ki aralarında binlerce kilometre olan, hatta okyanus olan farklı kültürlerin yaratılış motiflerinin ne kadar birbirine benzediğini görün. Antik Yunan inancı da bu şekildedir. Zeus insanlığı ona hizmet edip dualar etmesi için yaratmıştır. Ve ne zaman ki Prometheus bu köleliğe karşı çıkıp insanlığa ateşi yani medeniyeti verir, hem insanlık hem de Prometheus ağır şekilde cezalandırılır. Kısaca antik mitler bize açık şekilde şunu anlatır. Evet, insanlık tanrıların şekillendirmesi, dizaynı ve kendilerinden kattıkları özellikler ile yaratılmış olsalar da onların yegane amacı bu tanrıların angarya işlerini yapmak, onların gönlünü hoş tutmak için kurbanlar vermek ki bu kurban kavramı Sümerlerin gerçekten o tanrı dedikleri etten kemikten varlıklara bira, şarap, kırmızı et ve bakire kızları vermelerini kapsıyordu. Bakın, bu sembolik anlatım değil. Gerçekten yesinler, içsinler diye o tanrıların yaşadığı ziguratlara bunlar götürülüyordu. Çünkü tanrıları gözlerinin önünde onlarla yaşıyordu diye destanlar bize anlatır. Merak edenler Gılgamış destanını ve Atrahasis'i okusunlar. İşte bu sebepten bu varlıklar insanlık ne zaman başıboş bırakılsa belirli bir dönem sonra insanları hizaya getirmişler. Ve bunun sebebi olarak da insanlar yozlaştı, tanrılara hizmet etmez oldu, yasak ilimleri öğrendiler, kendilerini tanrısallaştırdılar diye anlatılır. Daha önceki videolarımdan yasak ilim dediğim kavramın teknoloji olduğunu biliyorsunuz. Akabinde de yine bu tanrılar bize kontrollü bir şekilde medeniyet öğretmişlerdir. Ama sınırlı bir şekilde. Şimdi burada iki farklı algı doğuyor. Bazı teorisyenler ve araştırmacılar tanrıların bu yaklaşımının aslında bizim çok hızlı şekilde ilerleyip teknolojiyi ve medeniyeti sindirmeden gelişip kendimizi yok etmekten korumak olduğunu düşünürlerken diğer bir grup da tam tersine tanrıların insanlığı köle olarak yarattığını ve ne zaman ki biz gelişsek, onlar gibi bilimi, teknolojiyi araştırsak belirli bir seviyeyi aşmamıza izin verilmeden yeniden yok edildiğimizi ya da gölgelerin arasından insanlığın gelişimini kontrol ederek bizi yıkıma götürdüklerini düşünüyorlar. Özellikle bu teoriler hakkında diğer videolarım gibi detaylı isimler veremiyorum. Çünkü bu olay binlerce yıldır tartışılan bir teori ve sayısız felsefeci, tarihçi, bilim insanı, komplo araştırmacıları bu teori hakkında fikirler yürütmüş. Mesela Platon mağara alegorisi fikriyle aslında bu hapishanenin insan ruhu için olduğunu ifade etmiştir. Felsefe profesörü Nick Bostrom ve filozof David Chalmers bu varoluşun aslında üstün bir medeniyet tarafından kurulmuş bir hologram olduğunu düşünmektedir. Dediğim gibi konuyla ilgili çok fazla çeşitli fikir mevcut. Mitlerden biraz daha günümüze doğru gelelim ve dünyanın çok büyük bir kısmının inandığı semavi dinleri inceleyelim. Tevrat'ta insanın yaratılış sebeplerini incelediğimizde karşımıza iki temel olgu çıkar. Birincisi Tanrı'nın istediği varlıklar olarak yaratılış. Buna göre Tanrı insanı bizzat yaratmak istemiştir. Çünkü onun dünyaya hükmetmesini ve doğal düzenin koruyucusu olmasını istemiştir. İkincisi ise Tanrı'nın imajı olan yaratılış. Buna göre insan Tanrı'nın imajından ona benzer olarak yaratılmış, ahlaki ve ruhsal olarak da ona benzemesi hedeflenmiştir. Bu yaklaşımı İncil ve Kur'an'da da görürüz. Bu dinler ki aslında hepsi aynı din olan İslam çatısı altındadır. İslam'ı sadece Araplara gelen din olarak algılamayın. İslam aslında İbrahimi din dediğimiz inancın genel çatı adıdır. Burası önemli bir detay, birazdan anlayacaksınız. Semavi dinlerde insanların dünyada yaratıcının emirlerine uyarak yaşamaları ve yaratıcıya mutlak şekilde boyun eğmeleri beklenir. İşte biraz önce bahsettiğim İslam kavramı burada kendini gösteriyor. İslam kelime kökeni olarak teslim olma, itaat etme anlamına gelir. Kur'an'da da insanlık için seçilen dinin İslam olduğu kimi ayetlerde bize anlatılır. Mesela Ali İmran 85. Kim Allah'ın dini olan İslam'dan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Burada ayette geçen din ve İslam kavramlarının kelime köklerine inersek şöyle bir anlam çıkmakta. Din kelime kökeni olarak yöneliş, davranış şekli olarak karşımıza çıkıyor. İslam'da itaat etmek, boyun eğmek olarak çıkıyor. Yani Allah'ın size emrettiği davranış şekli ona boyun eğip itaat etmektir olarak çevirisini yapabiliriz. Zaten bu anlamı destekleyen diğer örnekte kitapta bu inanca sahip kişilere Müslüman denmesidir. Bir kez daha hatırlatayım, Kur'an sadece Muhammed peygambere uyanlara Müslüman demez. İsa, Musa, ondan önceki herkese bu inanca sahiplerse hepsine Müslüman der. Müslüman kelimesi de boyun eğen anlamı taşır. Böylelikle din, İslam ve Müslüman kavramları birbiriyle tamamen örtüşmüş hale geçerler. Kısaca bir kez daha insanın boyun eğmesi ve itaat etmesi gereken bir varlık olduğu kavramı kadim medeniyetlerin inanışından sonra da benzer şekilde günümüz semavi dinlerinde de karşımıza çıkar. Şimdi burada da araştırmacılar ikiye ayrılıyorlar.
Çünkü demin bahsettiğim ikilem burada da kendini tekrarlıyor. Kimilerine göre semavi dinlerdeki yaratıcı da insanlığın iyiliğini isteyen, kontrollü ve nihayetinde onları kimin yarattığını unutmadan, kibre düşmeden daha sakin bir ölçekte gelişmesini isteyen ve bu sebepten peygamberler ile onları uyaran bir ilah olarak gösterilirken, diğer tarafta bu ilahın aslında kadim medeniyetlerin inanışındaki Anunnakilerden evrilerek yaratıldığını, hatta bizzat onlar olduğunu ve yine aynı onların zihniyetinde olup tek amacının insanlığı itaat ettirmeye zorlamak olduğunu, bunu yapmazsak da bizi cehennemde cezalandıracağını iddia ederler. Bu yaklaşıma göre peygamberler ise bu ilahın sözcüleri olarak insanları boyun eğmeye çağıran elçilerdir. Ve bu boyunduruğa girmek istemeyen kavimler de bizzat o tanrı ve güçleri tarafından helak edilip yok edilirler. Yani bu yaklaşıma göre semavi dinlerin bize anlattığı sistem aslında ilahi değil, bildiğiniz gelişmiş bir göksel medeniyetten ibarettir. Şimdi bu tartışmanın her iki tarafı da bizzat dinlerin kutsal kitaplarını kanıt olarak sunarak tezlerini kuvvetlendiriyorlar. Mesela örnek veriyorum, Kur'an'da Enfal suresi 39. ayet. Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçecek olurlarsa şüphesiz Allah yaptıklarını görendir. Enfal 57. Bundan dolayı savaşta onları yakalarsan öyle darmadağın et ki onlarla arkalarından gelecek olanları caydır. Umulur ki ibret alırlar gibi ayetleri incelediğimizde ya da Tevrat'ta geçen sen benim savaş çomağım, savaş silahımsın. Ulusları parçalayacak, krallıkları yok edeceğim seninle. Seninle atlarla binicilerini, savaş arabalarıyla sürücülerini kırıp ezeceğim. Erkeklere kadınları, gençlere yaşlıları, delikanlılara genç kızları, çobanla sürüsünü, çiftçiyle öküzlerini, valilerle yardımcılarını darmadağın edeceğim gibi ayetleri de incelediğimizde gerçekten ilahın sanki hükmünü yaymaya çalışan bir kral gibi olaya yaklaştığını görürsünüz. O hükme itiraz edenlerin de işi bitirilir. Ama yine kitaplardaki şu ayetleri de incelediğimizde Bakara 208. Ey iman edenler! Hep birlikte ve bütün varlığınızla İslam'ın barış ve huzur iklimine girin. Şeytanın adımlarının ardınca gitmeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Gibi ayetlere bakarsak da bu ilah ve düzeni sanki insanların sahte inanışlarından kurtarıp daha dengeli olana iter gibi gösterir. Burada karar size kalıyor ve videolarımda hep dediğim gibi tüm bu kitapları inceleyerek tarihsel çapraz sorgular yaparak bu kararı sizin vermeniz lazım. Yoksa sadece video izleyerek karar verirseniz bana göre olaylara çok sığ yaklaşmış olursunuz ve her güzel hazırlanmış içerik sizi bir o yöne iter bir diğer yöne. Fakat hangi seçeneği savunuyor olursanız olun şu bir gerçek ki hem dinlerde hem kadim medeniyet inançlarında ister ilahi varlık deyin, ister göksel uzaylı deyin, ortak nokta her iki seçenekte de değişmiyor. İnsanlığın itaat etmekle yükümlü olması. Şimdi gelelim işin biraz da uç bilimsel ve sosyolojik iddialarına. Böyle bir teorinin ortaya atılmasındaki en büyük sebeplerden birisi de insanlık tarihi boyunca yaşanmış bariz yıkım döngüleri. Gerçekten tarihe baktığımızda insanlığın sürekli olarak tam düzgün bir sistematik yapı kurar kurmaz bir şekilde resetlendiğini görüyoruz. Misal Roma İmparatorluğu tüm altyapı, üst yapı bilgisiyle, tüm yönetim, ticaret ve savaş sistemleriyle oturmuş bir medeniyetken olaylar zinciri bir anda kopuyor ve koca medeniyet yıkılıp gidiyor. Akabinde de insanlığın tekrardan o sistemleri oturtması yüzlerce sene sürüyor. Mısır'ı ele alalım. Şu an bile nasıl yapıldığını çözemediğimiz piramitlerin inşa tekniklerinden tutun, insan bedeni hakkındaki detaylı bilgileri, astronomi biliminde son derece ileri olmaları gibi onlarca özelliği olan bir medeniyet tarih sahnesinden silinip gidiyor ve geride bıraktıkları miras resmen unutuluyor. Örnekleri dünyanın hemen her yerinde görmemiz mümkün. Hatta işin içine tufan öncesi medeniyetleri ve onların sıra dışı bilgilerini katarsak bu tez daha da kuvvetleniyor. İşte bu teoriyi oluşturan kişilere göre insanlık tür olarak ne zaman bir bilimsel ya da ruhani aydınlanma eşiğine gelirse bir şekilde bazı olaylar zinciri vuku bulup bizi yeniden dizlerimizin üzerine çöktürdüğü iddia edilmekte. Tufan yıkımı, büyük imparatorlukların çöküşü, günümüzde tam teknolojimiz daha iyi yarınları temin edecek şekilde gelişmişken dünyanın dört bir yanında çıkan karmaşalar ile toplumun ve ekonominin çökmenin eşiğine gelişi. Düşününce adamlara hak vermiyor değilim. Cidden ya insanlık olarak her dönem aynı aptallıkları tekrarladığımız için medeniyetimiz çöküyor ya da cidden bu planlı bir davranış. Bu teoriye göre bizi sürekli olarak gözlemlemek ve kontrol etmek için kurulmuş sistemin olası parçaları ise şöyle. Geceleri gökyüzünü süsleyen ayımız bu teorisyenlere göre aslında ekseni dünyaya kilitlenmiş bir gözlem istasyonu.
Kimileri ayın suni bir yapı olduğunu savunsalar da kimileri de ayın doğal ama bir şekilde bir gözlem karakoluna çevrilmiş bir gök cismi olduğunu savunmaktalar. Ki gerçekten ayın doğal bir yapı olduğu çok daha bariz bir gerçek. Ama bu demek değil ki orada bazı doğal olmayan şeyler olmasın. Biz bile birkaç sene sonra orada kendi üssümüzü kurmaya başlayacağız. Kim bilir belki bizden çok önce de birileri uydumuzu ziyaret etmiştir. Sadece ayda değil, şu an teknolojimiz ile tespit edemeyeceğimiz gözlem uyduları ya da daha ne olduklarını bile bilmediğimiz nesneler ile de bu gözlem sürekli devam ediyor olabilir. İyi de tüm bu bilim kurgusal yaklaşımın arkasında ne yatıyor? Neden gelişmiş bir uzaylı medeniyeti ya da medeniyetleri bizi dünyada tutmak istesinler ki? Bununla da ilgili oluşturulmuş bazı teoriler mevcut. Videoya adını veren hapishane dünya teorisine göre insanlık türü gereğinden fazla agresif ve kontrolsüz bir tür olduğu için bu medeniyetlerin gözünde en azından şu an için bir virüs olarak görünüyor olabiliriz. Bunu da anlamak çok zor değil. İnsanın dünya üzerindeki yayılımına ve çevresine verdiği zararı göz önünde bulundurursak karşımıza normal evrim sürecinden geçmiş doğa ile uyumlu bir tür yerine daha ziyade davranış şekli olarak virüse benzeyen bir tür olduğumuz ortaya çıkıyor. İşte bu yaklaşım ile teoriyi savunanlar İnsanın bir yere yerleştiğinde bölgeyle uyum sağlamak yerine anında kaynakları tüketip agresif bir yayılma davranışı yaptıklarını ve nihayetinde de kendi sonunu getirme raddesine kadar dengeyi bozduklarını ifade ederler. İşte bizim bu dizginlenemez dengesizliğimiz, ömrümüzün kısa olması kaynaklı agresif bir gelişim hızı arayışımız ile birleşince gerçekten tehlikeli bir türe dönüşüyoruz. Ve genelde yüksek bir teknoloji geliştirince ancak bir süre sonra onun sıkıntılarını keşfedip önlem alıyoruz. Nükleer teknolojiler gibi. Şimdi yukarıda bir medeniyetin bizi bu yüzden dizginliyor olması kulağa çok da mantıksız gelmiyor. Adamlar belki de bizim belli bir olgunluğa ulaşmamızı bekliyorlardır. Bu anlattığım hapishane dünya teorisinin bir tık daha ılımlı versiyonuydu. Daha sert versiyonunda ise insanlığın tür olarak mimlendiği ve dünyanın kozmik bir hapishane olduğu varsayımı ortaya çıkıyor. Buna göre insanlık türü genetik olarak baskılanmış, anlayışı limitli, kısıtlı bir tür seviyesine indirgenerek dünyaya hapsedilmiş. Ve burada kendi yağında kavrulup dönem dönem yapılan müdahaleler ile resetlenen kusurlu bir türden ibaret. Baktığımız zaman dünya aslında son derece izole bir gezegen. Tespit ettiğimiz en yakın yaşanabilir gezegen olan Proxima Centauri B'ye olan mesafemiz 4.24 ışık yılı. Buraya şu anki en hızlı uzay aracımız olan saniyede 16 km hızla giden Yeni Ufuklar aracını göndersek bile gitmesi 17.000 yıl sürer. Ve dikkat ederseniz insanlık halen içten yanmalı motorların yerine geçecek bir uzay motoru teknolojisi geliştiremedi. Evet, çeşitli iyon motoru ve benzeri teknikler var ama henüz daha tam olarak klasik motorların yerini alamadılar. Biyolojik olarak uzayın yerçekimsiz ortamında anında kaslarımızın ve kemiklerimizin erimeye başlaması sorunu, suni yerçekimi teknolojilerine karşı neredeyse elle tutulur hiçbir başarı elde edemiyor oluşumuz, işte tüm bunlar gibi hassas konularda sanki bir bilimsel duvara toslamışız gibi. Pek verimli ilerleyemiyoruz ne yazık ki. Bu enerji konusunda da böyle. Uzun bir zamandır fosil yakıt yakmak üzere kurulmuş bir düzenimiz var. Şu an her ne kadar güneş, rüzgar gibi alternatif kaynaklar ile ilerliyor olsak da bu gelişim hızı aslında muadillerine göre yavaş. Şu an en verimli güneş paneli rekoru sadece %20'lerde. Laboratuvar ortamında ise %32. Ve enerjiyi depolama konusundaki sıkıntıyı da çözemiyoruz. Şimdi bunlar bile aslında insanlık ve bilim için bence muazzam başarılar. Ama diğer teknolojik gelişmelere kıyasla çok yavaş ilerleyen bir süreçte gidiyorlar. Zaten hapishane dünya teorisinin de bahsettiği işte tam olarak bu. Bizi dünyaya bağlayacak, lüzumsuz şeylerle meşgul edecek teknolojilerin gelişme hızı inanılmazken, tür olarak bizi ileri taşıyacak, hatta uzayı keşfetmemizi sağlayacak teknolojiler onlara kıyasla bebek adımlarıyla ilerlemesi. Acaba burada bizim gelişim hızımızı baskılayan bilmediğimiz gizli bir neden mi var? İlginç bir yaklaşım. İşte hapishane dünya teorisine göre yukarıda birileri kasıtlı olarak bizim bu teknolojileri geliştirmememiz için dolaylı müdahaleler yapmaktalar. Çünkü insanlığın bu cezaevinden çıkmasını ya da en azından güneş sisteminin dışına çıkmasını şimdilik istemiyorlar. Konu ile ilgili bir diğer teori de hayvanat bahçesi teorisi. Buna göre dünya yine gelişmiş bir göksel ırk için üretim çiftliği ve deney alanı olarak kullanılan bir yerden ibaret. Ve bu ırk bizi sırf deneysel amaçlı toplumsal olarak izliyor. Keyiflerine göre gelişimimizi kontrol ediyorlar. Üzerimizde deneyler yapıyor ve hatta kimilerine göre de zamanı gelince bizimle bir şekilde fiziksel ya da enerjisel olarak besleniyorlar. Bana göre ciddi manada uç bir teori ve bir o kadar da karanlık.
Modern zamanlarda bu tarz teorileri savunan kişiler özellikle Fermi paradoksu olarak bilinen olguyu kendilerini baz alarak bu tarz teoriler geliştirmektedir. Ünlü fizikçi Enrico Fermi 1950 senesinde yaptığı bir konuşmada bu paradokstan bahsetmiştir ve bu olgu daha sonra literatüre onun ismiyle girmiştir. Fermi paradoksu gözlem ve mantık yoluyla evrende gelişmiş uygarlıkların olması gerektiğini ve bu uygarlıkların uzayda hızla yayılması gerektiğini öne sürer. Ancak bu kadar çok uygarlık olması durumunda neden bu kadar az kanıt buluyoruz sorusunu ortaya koyar. Gerçekten basit bir istatistik hesabı yaptığımızda ve Drake denklemini kullandığımızda sadece galaksimiz olan Samanyolu'nda bile milyonlarca yaşanabilir gezegen ve on binlerce medeniyet olma olasılığı ortaya çıkıyor. Fakat bugüne kadar bu uygarlıkların hiçbirini resmi olarak keşfetmedik. İşte hapishane dünya teorisyenleri tüm bu medeniyet bolluğuna rağmen Güneş sisteminin hem diğer sistemlere olan uzaklığını hem sistemin etrafını sıkıca saran Oort bulutu gibi yapıların hem de sistemin içinde dünyadan başka hiçbir yerde hayat olmamasını bizim kasıtlı olarak bu izole yere birileri tarafından konulup hadi siz kendi yağınıza kavrulun, dışarıya bulaşmayın, çok da gelişmeyin yoksa sizi yine resetleriz olarak yorumluyorlar. Umarım haklı değillerdir çünkü haklılarsa galaktik bir mezbahadaki koyundan farksız demektir. Ben açıkçası hiçbir zaman hapishane dünya teorisinin modern alt başlıklarına inanan birisi olmadım. Bana göre enerjimizden beslenen varlıklar, bizi deney hayvanı olarak kullanan federasyon, izole bir gezegende hapsedilmemiz filan bunlar çok uç fikirler. Ama diğer videolarımı izlediyseniz antik medeniyetlerin de bahsettiği göksel tanrı uzaylılar kavramına inanıyorum. Çünkü hem tarihi olarak hem dinlerin anlattığı göksel sistem olarak bu konu karşımıza defalarca hem birbirinden tamamen alakasız yerlerde hem de birebir aynı motif tekrar edecek şekilde çıkıyor. İnsan gerçekten birileri tarafından sadece itaat etsin, hizmet etsin, köle olsun diye mi yaratıldı? Bana göre olası bir senaryo. Peki yaşadığımız tüm o yıkım döngüleri olayı doğrudan bu varlıklar ile mi alakalı? Bence değil. İnsanoğlu her ne kadar çok zeki bir canlı olsa da bir o kadar da egoist ve aptal bir canlı. Tarihi okuduğumuz zaman o koca imparatorlukların neredeyse her daim aynı sebepten, aynı hırslardan ya da bağnazlıklardan dolayı çöktüğünü görüyoruz. Yayılma hırsı, para hırsı, güç hırsı ya da dini çatışmalar. Binlerce senedir insanlığın değişmeyen saçma takıntıları yüzünden sürekli medeniyetler çöküyor. Sonrasında da az biraz ders alıp yeniden kuruluyor. Kısaca biz bize fazlasıyla yetiyoruz. Uzaylılara gerek bile yok. Ha ilham kanalları ile ya da başka dolaylı müdahaleler ile insanlığın ilerleyişinde bazen kilit dönüşler yaşanıyor ve bazıları da son derece ilginç oluyor. İşte bu olaylara göksel bir müdahale ya da ilahi ilham denebilir mi? Orası tartışmaya açık. Ben şahsen bu fikre olumlu bakıyorum. Ama onun dışında bizi sürekli 7/24 kontrol eden tipler olduğunu pek sanmıyorum. Zaten biraz da anlatılanları okursak arada bir dönem kontrol ettikleri biraz ortaya çıkıyor. Şimdi aranızda diyenler olabilir. Binlerce yıldır bu adamlar o zaman nerede? Kim bilir belki de bunca zamandır sesleri çıkmadığına göre birileri de onları harcamış olabilir. Neden olmasın? Okyanusta hep daha büyük bir balık vardır. Peki demin bahsettiğim antik medeniyetlerdeki tanrıların insana yaklaşımı, dini kitaplardaki yaratıcının bizi sürekli gözlemleyip kontrol ve itaat altında tutması sistemi ve panoptikon hapishane yaklaşımı birbiriyle neden bu kadar benziyor diye soranlarınız olabilir. İşte bu açıkçası benim zaten uzun zamandır dikkat çekmek istediğim bir nokta. Ve videolarımda da bu konuya değiniyorum. Binlerce yıldır inandığımız varlıkların bize yaklaşımı ile o hapishaneyi dizayn eden Jeremy Bentham'ın suçlulara yaklaşımı aslında neredeyse aynı. Orada sizi kameralar izliyor, burada sizi melekler sürekli izleyip kayıt altına alıyorlar. Orada isyan ederseniz hücre hapsine atılıyorsunuz, öbür tarafta ateşten cehenneme atılıyorsunuz. Orada kurallara uyarsanız günün birinde özgür olma şansınız var. Burada kurallara uyup itaat ederseniz günün birinde cennete gitme şansınız var. Dediğim gibi yukarıdaki neyse aşağıdaki odur. Ha bu sistem ilahi midir, değil midir? Artık orasına da siz karar verin. Bu konu çok yan dalları olan ve binlerce yıldır sürekli tartışılan bir felsefi mevzu. Siz de fikirlerinizi ya da teorilerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Gerçek her ne olursa olsun ister bizi sürekli ilahi varlıklar izlesin ya da göksel uzaylı tanrılar denilen medeniyet izlesin, bana göre net bir gerçek var. İnsanlığın acilen kendini yıkım döngülerinden kurtarıp tek bir tür olarak birleşerek kendi aramıza koyduğumuz dil, ırk, renk gibi kavramları artık aşarak birleşmiş bir insanlık medeniyetine evrilmemiz gerektiğidir. Unutmayın, tarihteki en iyi çalışan stratejik savaş taktiği böl ve yönettir. İnsanlık olarak bölünmeden, ayrımcılık yapmadan birleşip galaksiye yayılmayı başarmalıyız. Yoksa günün birinde bu güzel dünyamız gerçekten hapishanemize dönüşebilir.
Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olarak, videoları paylaşıp beğenerek Gerçeği Bulun büyümesine destek verdiğiniz için de sağ olun. Her videonun sonunda bu hatırlatmayı yaparak sıkıyorum belki ama cidden YouTube bunları çok önemsiyor. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.